Zafer antikleri. Mardin'deki gözükmüyorum. İkinci günden hepinize günaydın, günaydın. Günaydın. Mardius tarihi konan merdivenlerinden kahvaltımızı yaptık. Odamıza çıkıp eşyalarımızı alıp şimdi ikinci günümüze başlayacağız. Hadi bakalım. Mardin'de yaşayan Süryanilerin ana ibadet merkezi olan Deir-i Zafaran Manastırı'na geldik. Bu manastır ismini etrafında yetişen zafaran bitkisinden yani safran bitkisinden almış. Manastır 3 katlı ve içerisinde 365 tane odacık bulunuyor. Ve bu odalardan her biri yılın bir gününü temsil ediyor. Şimdi içeri gezmeye başlıyoruz bakalım. Haydi. Eskiden bu güzel manastırın her yerini ziyaret edebiliyormuşuz. Ancak ne yazık ki buranın aktif olarak kullanıldığını unutan turistler sebebiyle ve o turistlerin ibadet edenlere verdikleri rahatsızlıklar sebebiyle artık ancak belirli bölümlerini ziyaret edebiliyoruz. Bu manastırda Türkiye ve Suriye'de görev yapmış, hayatını kaybeden 52 tane patriğin mezarının bulunduğu özel odalarda bulunuyor ve şu an o odalardan bir tanesindeyiz. Şimdiki durağımızsa Dara Antik Kenti. Bu kent 5. yüzyıldan kalma ve kentin içerisinde Babil ve Pers krallarına ait çok sayıda mezar bulunmuş. Aynı zamanda bu kent Büyük İskender ile Dara'nın da savaşına sahne olmuş. Şu an Dara Antik Kenti'nin içinde bulunan büyük galeri mezardayız. Burada yapılan kazılar sonucu etrafta insanlara ait pek çok kemikler bulunmuş durumda. Kameradan ne kadar belli oluyor bilemiyorum ama aşağısı olduğu gibi kemiklerle dolu. Bu arada burası geçen yıl açılmış. Şu anda da Antik Kent'in zindan bölümüne gidiyoruz. Dara Antik Kenti'nin bir başka bölümündeyiz. Çünkü az önce gezdiğimiz yer sadece bir kısmıymış. Az önce size çekimini yaptığımız yer mezarlık bölümüymüş. Şu anda bulunduğumuz yerse küçük su sarnıcı. Küçük dendiğine bakmayın, oldukça heybetli ve büyük. Böyle bir şey olamaz ya. Dara Antik Kenti bizi gerçekten çok şaşırttı. Biz ufak bir yer beklerken oldukça büyük bir arazi çıktı. Hala üzerinde ufak tefek yerleşimler devam ediyor. İlk gittiğimiz yer nekropol yani mezarlıktı. Sonrasında
küçük su sarnıcına gittik ve ondan sonrasında da Maksem, yani su, ufak baraj diyelim, su yoluna. Şu anda bulunduğumuz yer ise Büyük Sarnıç. Şu an Mardin'in en büyük yapılarından biri olarak gösterilen Kasımiye Medresesi'ne geldik. Bu medrese Zinciriye Medresesi'nin ikizi olarak gösteriliyor. Ancak Zinciriye Medresesi'nden çok daha büyük. Evet, Mardin gezimizin artık sonuna yaklaştık. Yorulduk. Yorulduk. Şimdi 1. cadde üstündeyiz. Artık geriye bir tek şey kaldı. Buranın ünlü ne sabunuydu? Bıttım. Bıttım sabunu. Sabuncu bulacağız 1. cadde üzerinden. Sabun alacağız. Bir de buraya geldiğimizde öğrendiğimizde de çok şaşırdığımız ama bizim şaşırmamıza da şaşıran halkları karpuz ve kavun çekirdeğini kavurarak yiyorlarmış. Bayağı da çitliyorlarmış. Burada ay çekirdeği kavramı yok. Yazın tamamen karpuz ve kavun çekirdeğini kuruttuktan sonra aynı normal ay çekirdeği gibi kavrulup yiyorlarmış. Bir ilk defa duymuştuk. Belki biliyorsunuzdur siz ama. Bir de şey varmış burada. Ondan alacağız işte şu anda. Bildiğimiz badem şekeri var ya. O badem şekerinin burada bademlisi var. Neydi? Badem şekeri Hayır. zaten. Hayır, sadece mavi ya. Ya ben badem şekeri istemem, biraz uzağım da. Hayır, burada bildiğiniz, çok şaşkınız. Bildiğiniz badem şekeri var. Bademli hem de. Sadece rengi mavi. Magnet alalım mı? Bak orada bir sürü magnet var. Güzel, otantik. Çünkü biz magneti ne zaman işin sonuna bıraksak o magnet olmuyor. Havalimanında kazık yiyoruz. Evet. Biz bir magnet molası verelim. Magnet alalım, hemen geliyoruz. Mardin'de bizi şaşırtan şeylerden bir tanesi de bizim çitlediğimiz ay çekirdeği ve kabak çekirdeği yerini burada karpuz ve kavun çekirdeğine bırakması. Buralarda oldukça meşhur. Tadına baktım, oldukça güzel gerçekten. Sizin için de çitliyorum ve bunun çitlendiğini de hiç bilmiyordum bu arada. Oldukça güzel. Bir de Mardin'in her tarafında badem ağaçları bulunuyor. Mardin'in bademiyle de ünlü olduğunu öğrendik. Özellikle şu görmüş olduğunuz mor badem şekerleri burada epey revaçta. Şimdi bu aldığınız badem şekerinin içerisinde lahor ağacının özü var. Lahor ağacı ne? Pakistan'dan gelen bir kök efendim. Şerbetini o suda bekletiyoruz. Yani gördüğünüz kökler, lahor ağacının kökü suda bekletiliyor. Şerbeti o kök suyun üzerine yapılıyor. Bu da bu rengi ona kazandırıyor. Mardin tespitleri 1. Eski Mardin'de çöpleri nasıl topluyorlar biliyor musunuz? Katırlarla. Biz de gördüğümüzde çok şaşırdık. Çok tatlı bir katır vardı etrafında böyle çuvallar asılı. Görüntü almak için yanına yaklaştık ve aynen adam bize şunu dedi. Görüntü almak yasak kardeşim, devlet malı bu. Biz de şaşırdık. Devlet malı nasıl olabilir bir katır? Belediyenin çöp toplama eşekleriymiş onlar. Çok güzel. Çok mantıklı. Sonradan düşündük tabii buralara araç giremiyor. Her taraf dar merdivenlerden oluşuyor. Güzel uygulama.
Mardin tespitleri 2. Mardin'de gündüz hava sıcaklığıyla akşam 5'ten sonraki olan hava sıcaklığı arasında 105 derece falan var. İnanılmaz fark var. Yani karasal iklimin çok güzel bir örneği, daha doğrusu çöl ikliminin. Gündüz biz yanıyorduk böyle, şu anda Mart ayındayız. 20 derece sıcaklıkta terliyorduk gezerken. Güneş battı. Biraz yükseğe çıktık. Şu anda eski Mardin'deki konaklayacağımız yere ve donuyoruz. İnanılmaz. Mardin tespitleri 3. Burada ay çekirdeği yemiyorlar arkadaşlar. Ay çekirdeği yerine çok şaşırmıştık. Karpuz ve kavun çekirdeği tüketiyorlar. Bu arada tam kameranın altındaki telefon çalıyor şu anda. Çünkü araba geldi. Ha? Evet. Alo. Geldi mi araç? Tamam, geliyoruz. Tamamdır. Aracımız gelmiş. Mardin tespitleri 3 ay çekirdeği can alıcı noktaydı. Ona daha sonra devam edeceğiz. Kahvaltı yaptık. Evet. Evet. Kuruyemiş'ten de çıktık. Karpuz, kavun çekirdeğimizi aldık. Karpuz doydu ya karpuz şu anda. kavun çekirdeği diye girdik. Yemediğimiz kalmadı. Cevizli sucuklar, bademler, lokumlar. Evet, şimdi çıktık. Neydi ya, bak unuttuk. Seyfi miydi, Seyhan mıydı? Kim? Kebapçı. Ha, Yusuf. Hayır. Tamamen. Şu an bütün kavga şeyler. Çünkü artık beynimizde yeteri kadar oksijen gitmiyor. Çünkü oksijen taşıyacak bir kanımızda enerji kalmadı. Evet, şimdi neydi? Hakikaten. Enerji kalmadığı gibi de zekamızı da kaybettik. Neydi? Yusuf. Tamam. Şu anda buradaki tüm böyle Neydi? bildiğimiz taksiciler, esnafın şunun bunun önerdiği bir kebapçı var. Yusuf Usta. Şimdi buradaki kime sorsanız tüm esnafın tavsiye ettiği bir kebapçı var. Neydi adı? Yusuf Usta. Evet. Yusuf Usta eski Petin'in karşısındaymış. Şimdi Seyhan Usta'ya mı gidiyorduk? Nereye gidiyorduk? Hakikaten unutuyorum ya. Ayşe Usta, Ayşe. Ay, başım da ağrıyor. Yusuf Usta'da görüşürüz. Ha. Bir Yusuf de. Yusuf. Yusuf, tamam. Burada kime sorsak, yani hangi esnafla konuşsak, hangi taksiciyle konuşsak herkesin tarif ettiği tek bir yer var kebap konusunda. Hayır, bir şey söyleyeceğim. O da dedi, şu anda çıktığımız Kuruyemiş'te de dedi. Ne dedi mesela? Herkes, Hiç yardım etmeyeceğim. Ne dedi? Hatırlıyorum, Yusuf. Yusuf Usta. Ya bir diyemedik, arkadaşı 5 saattir geveleyip duruyoruz. Kısacası biz Yusuf Usta'ya Evet, şu kebap anda yemeye gidiyoruz. Bakalım, tavsiye üzerine Yusuf Usta'ya kebap yemeye gidiyoruz.